Bir halifenin tercüme edilen kitapların ağırlığınca altın ödediği bir ilim merkezi düşünelim. Dünyanın dört bir yanından getirilen eserlerin toplandığı, bilim insanlarının özgürce tartıştığı ve yeni fikirlerin doğduğu bu çatı sıradan bir kütüphane değildi. Burada matematikten astronomiye, tıptan felsefeye kadar birçok alanda çalışmalar yürütülüyor. Eski medeniyetlerin bilgi mirası yeniden işlenerek insanlığın hizmetine sunuluyordu. Bağdat'ta kurulan bu müessese, yüzyıllar boyunca bilim dünyasını etkileyen büyük bir medeniyet projesine dönüştü. İşte bu tarihi merkezin adı Hikmet Yurdu veya Hikmet Evi anlamlarına gelen Beytül Hikme'ydi. Abbasiler 800'lü yılların başında Atlantik'ten Indus Nehri'ne kadar uzanan bir devlete hükmediyorlardı. Başkentleri Bağdat, milyonu aşan nüfusuyla bir dünya şehriydi. Kıpti, Grek, İran ve Hint medeniyetlerinin zengin kültürel mirasına sahiptiler. Müslümanlar İslam coğrafyasının genişlemesiyle Helen, İran ve diğer kültürlerle temas etmiş, bu medeniyetlere karşı içlerinde büyük bir merak uyanmıştı. Ayrıca farklı kültürlerle yaşanan fikir tartışmalarında kendi inançlarını tutarlı bir şekilde savunabilmek için bu medeniyetleri yakından tanımak ihtiyaç haline gelmişti. Bunun yanında 7. Abbasi halifesi Memun'a göre ideal bir toplum oluşturmak ancak bilim ve akılcılıkla mümkündü. Bunu gerçekleştirmek için de farklı bölgelere yayılmış olan bilimsel birikimin tek bir merkezde toplanması gerekiyordu. Halife Memun, İslam dünyasının en iyi alimlerinin bir araya getirilmesi halinde büyük bir ilerleme kaydedileceğine inanıyordu. Bu düşünce ve girişimlerin neticesinde Bağdat'ta Hikmet Yurdu anlamına gelen ve Beytül Hikme olarak ün yapan bir müessese kuruldu. Bu müessesenin etki alanı, modern anlayışlara dayalı eğitim kurumlarıyla rekabet edebilecek bir düzeydeydi. Burası kütüphane, çeviri merkezi, araştırma laboratuvarı ve üniversiteyi tek bir çatı altında toplayan külliye tarzında bir yerdi. Beytül Hikme'nin kesin kuruluş tarihi ve kurucusu hakkında farklı görüşler vardır. Yaygın kabule göre kurum 830 yılında Halife Memun tarafından kurulmuştur. Ancak bu fikrin ve ilk girişimlerin Halife Mansur dönemine yani 754-775 yıllarına kadar gittiği de bilinmektedir. Halife Memun, Beytül Hikme'yi büyüterek Orta Çağ'ın adeta bir bilim akademisine dönüştürdü. 830 yılındaki başarılı Bizans seferinden dönerken toplattığı eserleri Bağdat'a getirdi. Kütüphaneyi zenginleştirmek için büyük bir bütçe ayırdı. Hatta Bizans imparatoruyla yazışarak aldığı izinle Bizans şehirlerindeki depolarda muhafaza edilen nadide eserleri Bağdat'a getirtmek için İstanbul'a bir heyet gönderdi. Memun, Yunanca, Süryanice, Farsça, Hintçe ve Kıptice yazılmış bilimsel eserleri toplamaya büyük önem veriyordu. Toplanan bu nadide kaynaklar Beytül Hikme'de muhafaza ediliyordu. Beytül Hikme'nin saray müştemilatı içinde yer alan bir bina olduğu bilinmektedir. Bu binada kitapların korunduğu odalar, bir okuma salonu ve geniş bir çalışma kadrosu vardı. Beytül Hikme'nin kadrosu, Beytül Hikme müdürü, yazarlar ve çevirmenlerin yanı sıra katipler, müstensihler yani el yazısıyla kitap çoğaltanlar, kağıt görevlileri ve mücellitlerden yani kitap ciltleme görevlilerinden oluşuyordu. Beytül Hikme'de bu faaliyetlerin yanı sıra düzenli seminerler ve konferanslarda gerçekleştiriliyordu. Hatta Halife Memun'un burada her hafta ilmi toplantılar yaptığı bilinmektedir. Dönemin alimleri ve filozofları tam bir düşünce özgürlüğü içinde farklı inanç ve felsefi akımlar üzerine özgürce tartışırlardı. Bu dönemde hizmet veren mütercimlerden Yuhanna bin Masevey
tıp alanında tanınmış bir Hristiyandı. Tıpla ilgili eserleri kaleme alan Yuhanna'nın humma hakkındaki risalesi uzun süre değerini korumuş, daha sonra Latince ve İbranice'ye tercüme edilmiştir. Memun döneminde tıp alanında yapılan çevirilerin önde gelen bir diğer ismi ise Cebrail bin Buhtişu'dur. İyi bir hekim olan Buhtişu, tıbbi eserlerin Yunanca'dan Arapçaya kazandırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Beytül Hikme'den yolu geçen önemli mütercimlerden birisi de Ömer bin Ferruhan et-Taberi'dir. Bu mütercim Farsçadan Arapçaya çevirilerde bulunmuştu. Astronomi ilmini çok iyi biliyordu ve Halife Memun için birçok kitap tercüme etmişti. Halife Memun döneminin en meşhur mütercimlerinden birisi de Huneyn bin İshak'tı. Huneyn bin İshak birçok önemli dil biliyordu. Öklit, Platon ve Aristo gibi dev isimlerin eserlerini Arapçaya kazandırdı. Halife Memun'un bilime verilen değeri göstermek adına Huneyn'e tercüme ettiği kitapların ağırlığı kadar altın ödediği rivayet edilmektedir. Beytül Hikme'de üzerinde çalışılan ve günümüzde de popülerliğini koruyan en ikonik eserlerden biri Kelile ve Dimne'dir. Aslen Hindistan kökenli olan bu ahlak ve siyaset kitabı, Sasani hükümdarı Enuşirvan döneminde Tabip Berzuye tarafından Farsçaya kazandırılmıştı. 8. yüzyılda ise ünlü düşünür İbnül Mukaffa eseri Farsçadan Arapçaya çevirerek İslam dünyasıyla buluşturdu. Zamana meydan okuyan bu şaheser, o günden bugüne 30'dan fazla dile defalarca tercüme edilmiştir. Memun döneminde mütercimlerin farklı kültürlere ait eserleri Arapçaya kazandırması, İslam kültürüne büyük katkı sağladı. Beytül Hikme'de yürütülen bu çalışmalar önemli gelişmelere yol açtı ve dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Bu sayede İslam kültürü dışarıdan aldığı unsurları taklit etmek yerine kendi bünyesinde eriterek kendine has, özgün bir karakter geliştirdi. İslam fetihleri Çin ve Hindistan sınırlarından Yunanistan, İtalya ve Fransa'ya kadar uzanan geniş toprakları tarihte ilk kez siyasi olarak birleştirdi. Müslümanlar başlangıçta askeri ve siyasi güçleriyle, daha sonra ise dil ve inanç bağlarıyla bu farklı kültürleri tek bir toplum çatısı altında toplamayı başardı. Akdeniz'in köklü Grek, Roma ve İsrail gelenekleriyle eski Yakın Doğu'nun hayat tarzı bu geniş coğrafyada yan yana geldi. Çeşitli halklar, inançlar ve kültürler İslam medeniyetinin çatısı altında bir arada yaşadı. Kaynaklar ve kurucuları farklı olsa da bu büyük buluşma genel görünüşüyle tamamen özgün bir İslam medeniyetinin doğmasını sağladı. Öyle ki pek çok Hristiyan öğrenci ilim ve kültür tahsil etmek için Bağdat'taki Beytül Hikme'ye geliyordu. Bu dönemde bir yandan doğudan önemli kitaplar getirilmeye devam ediyor, diğer yandan İslam ilim ve felsefesi 12. yüzyıldan itibaren Sicilya ve Endülüs yoluyla batıya aktarılıyordu. İlk dönemlerde bir tercüme bürosu ve kütüphane olarak kurulan Beytül Hikme, zamanla genişleyerek pozitif ilimlerin araştırıldığı bir merkez ve eğitim kurumu haline geldi. 500 yıldan fazla bir süre boyunca İslam bilim dünyasına öncülük eden bu merkez, 1258 yılında Moğol hükümdarı Hülagu tarafından yakılıp yıkıldı. Özetlemek gerekirse ilk etapta bir tercüme bürosu ve kütüphane olarak faaliyete başlayan Beytül Hikme, zamanla pozitif bilimlerin ve felsefenin harmanlandığı büyük bir eğitim merkezine dönüştü. Doğu'nun ve Batı'nın bilgi birikimini aynı çatı altında buluşturarak sadece bir çeviri merkezi olmadığını, farklı kültürleri kendi potasında eritip özgün bir İslam medeniyeti inşa ettiğini ispatladı. Hristiyan öğrencilerden Müslüman alimlere kadar geniş bir kitleye kapılarını açan bu müessese, bilimsel hazinesini Sicilya ve Endülüs üzerinden Batı dünyasına da aktararak
insanlık tarihinin ortak mirasına yön verdi. Her ne kadar 1258 yılındaki Moğol istilasıyla fiziksel olarak yıkılmış ve yüz binlerce eseri yok edilmiş olsa da Beytülhikme'nin asırlar boyunca ürettiği ilim ve düşünce temeli modern dünyanın şekillenmesindeki sessiz ve en güçlü öncülerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bu videoda tarih ve kültür mirasımızın önemli bir parçası olan Beytülhikme'yi ele aldık. Abone olarak beğenileriniz ve yorumlarınızla kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.